Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı çok lezzetli ve bol malzemeli bir pizza tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlamak için mayamızı aktifleştireceğiz. Eğer yaş maya kullanacaksanız bu işleme gerek yok. Ama eğer benim gibi instant maya kullanacaksanız öncelikle 2 su bardağı yani ortalama 400 mililitre kadar ılık süt alın. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı maya ve 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip şöyle bir karıştırarak 2-3 dakika kadar mayamızın aktif olmasını bekleyelim ve geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Hamur için uygun bir kaseye 7 su bardağı un alıp içerisine 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde tuz ekleyerek şöyle bir karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açarak üzerine azar azar hazırladığımız sütlü karışımı yani mayalı suyu ekleyelim. Ve diğer taraftan karıştırmaya başlayalım. Eğer süt az gelirse yani sıvı miktarı az gelirse azar azar su ilavesi de yapabilirsiniz. Bu aşamada üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Su yani sıvı miktarı süt miktarı az geldiği için yarım su bardağı kadar da ılık su ekledim ve tekrardan hamurumu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra kaşığı çıkartıp elimizle ele yapışmayan, çok yumuşak ne de çok sert olmayan orta kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamuru toparladıktan sonra en az 5-6 dakika güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu hazırladıktan sonra üzerini poşet, streç veya herhangi bir şeyle kapakla da olur. Kapatıp hava almayacak şekilde örtelim ve en az 45 dakika 1 saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz mayalanırken biz geçelim sosumuzu hazırlamaya. Bunun için uygun bir sosluk veya küçük bir tencere alıp içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyip üzerine 2 diş ince kıyılmış veya rendelenmiş sarımsak, 1 dolu yemek kaşığı tatlı biber salçası ekleyip şöyle bir kavuralım. Eğer istemezseniz yani biber çok sevmiyorsanız tatlı biber salçası yerine domates salçası da kullanabilirsiniz. Ama zaten domates kullanacağımız için her ikisini karıştırdığımızda çok daha güzel bir lezzet katacaktır. Ardından üzerine baharat ekliyorum. Baharat olarak toz kırmızı biber, karabiber ve çok az miktarda da kekik ilavesi yaptım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen hızlıca domatesini ekliyorum. Eğer konserveniz varsa elinizde benim gibi konserve kullanabilirsiniz. Şu an kış mevsimi olduğu için özellikle konserve tercih ettim. Eğer konserveniz yok ise 3 adet büyük boy domatesin kabuklarını soyduktan sonra rendeleyip ilave edebilirsiniz. Bu aşamada benim domateslerim zaten pişmiş olduğu için çok fazla pişirmeden hemen blenderdan geçirdim. Ama eğer pişmemiş ise önce pişirip ardından blenderdan geçirip pürüzsüz bir hale getirerek 2-3 dakika kaynatırsanız yeterli olur. Hemen altını kapatalım ve tamamen soğuyana kadar bekletelim. Bu arada bu sosu sadece pizza için değil diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sos ve artık hamurumuzun mayası gelmiş. Ortam ısısına göre mayalama süresi değişebilmektedir. En az 2 katına çıkıncaya kadar dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuzun havasını aldıktan sonra tezgahımızın üzerine alarak elimizle önce bir şöyle toparlayıp ardından bir hamur kartıyla veya elimizle 4 eşit parçaya bölelim. Hamurdan maya kokusu gelmemesi için mayalandıktan sonra yani mayalandırdıktan sonra tekrardan bu şekilde yoğurmanız lazım.
Toplamda 4 adet beze yaptım. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve 10-15 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra, yani hamurlarımız biraz yumuşadıktan sonra 3 hamurumuzu kasenin içerisine alıp üzerini kapatıp kenarda bekletiyorum. Geriye kalan bir tane hamurumuzu tezgahın üzerinde önce elimle biraz genişlettim. Ardından merdane ile açmaya başlıyorum. Dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz veya sadece elinizle genişletebilirsiniz. Çok fazla kalın bırakmayın ki poğaça gibi olmasın. Ne kadar inceltirseniz o kadar güzel olur. Ben şahsen ince pizzayı daha çok seviyorum. Yani sizler de damak zevkinize göre ayarlayın derim. Hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alıp üzerine sosundan güzelce gezdirelim. Sosun sıcak olmamasına dikkat edelim. Ilık olsun mutlaka ki hamurumuzu pişirmesin. Bu arada her defasında maalesef ki unutuyorum ama bu aşamada üzerinden birkaç yerden çatalla delikler açarsanız pişirme aşamasında çok fazla kabarmayacaktır. Üzerine hemen sostan sonra bol miktarda kaşar peyniri gezdiriyorum. Dilerseniz mozzarella veya diğer peynirlerden de kullanabilirsiniz. Ardından yeşil biber kullandım. Birazcık tatlı olanından köy biberi kullandım. Ve biraz zeytin ilavesi yapıyorum. Yani malzemelerinizi tamamen damak zevkinize göre ekleyin. Ben bol malzemeli şöyle karışık bir pizza yaptım. Ve dana sucuk ekledim. Özellikle mantarı çok yakıştırdığım için mantar neredeyse her zaman mutlaka kullanırım. Ve son olarak da biraz süt mısır ve yine bolca kaşar peyniri ekleyip bu şekilde hazırlıyorum. Hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Zaten üzerini hazırlayana kadar yeterince bekledi. Daha fazla bekletip dinlendirip hamuru kabartırsanız eğer poğaça gibi olur. O yüzden hiç dinlendirmeden önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin derim. O pişerken diğerini de aynı şekilde hazırladım. Hatta kabarmaması için az önce de söylediğim gibi mutlaka üzerinden çatalla bu şekilde delikler açalım. Eğer kalın kenarlı pizza seviyorsanız tabii daha kalın yapabilirsiniz. Hatta kenarlarını içe doğru katlayıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben incecik ve bol malzemeli tercih ettiğim için bu şekilde hazırladım. Her defasında da malzemeleri değiştirerek yaptım. Sizler de isterseniz damak zevkinize göre uyarlayın. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve artık pizzamız fırından çıktı, hazır oldu. Eğer denerseniz deneyecek olan herkese de fikir olmak amaçlı denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir restoranda yiyebileceğiniz bir adet büyük boy pizzanın yerine toplamda 4 adet büyük boy pizza yaptık. Hem de çok daha bol malzemeli ve de çok daha lezzetli. Eğer sizler de yapmak isterseniz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her zamanki gibi detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.